Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Bugün Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklaşa birçok ikili çıkarlara dayanan konularda, başlıklarda yani hem sektörel, hem çevresel, hem psikolojik, hem sosyolojik işbirlikleriyle olağanüstü birlikteliklerin aslında ne büyük başarılara yol açtığını birlikte projeler üzerinden konuşacağız. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci 1963'ten başlayan bir süreç. Avrupa Ekonomik Topluluğu'yken aslında Türkiye'nin ortaklık anlaşması imzalamış olması hepimiz adına heyecan verici bir süreç. Avrupa Birliği'nin eşitlikler, özgürlükler, kişisel hak ve hürriyetler ve herkes için adalet gibi ilkelerle yola çıktığı ülküsüne Türkiye'nin katkı sağlaması, hem ekonomik anlamda Avrupa Birliği kriterlerine uygun hale gelebilmesi, hem de sosyolojik anlamda, sosyal konularda demokrasi ve insan hakları konusunda Avrupa Birliği kriterlerini benimsemesi çok heyecan verici bir süreç aslında. Dedim ya, 1963'ten bu yana hepimizin heyecanla takip ettiği bir süreç, ama sürecin sonucunda Türkiye'nin tam üyeliğe kabul edilmesi belki de taçlandıracak. Avrupa Birliği üyeleri arasında Türkiye'nin yeri çok özel. Türkiye hem işgal ettiği coğrafya nedeniyle hem de bundan sonra vaat ettiği genç nüfusuyla birlikte daha çoğulcu, daha demokratik, daha katılımcı, iş dünyasının tamamen işbirliğine dayalı ve karşılıklı biraz önce sözünü ettiğim çıkarlara dayalı ekonomik birlikteliklerin oluşması ve yeni projelerin hayata geçmesi aslında toplumlar arası diyaloğun bizi götürdüğü yerin dışında çok farklı bir perspektifi daha var. O da sınırların ortadan kalkması, kültürlerin birbirini zenginleştirdiği, işbirliklerinin yeni işbirliklerine yol açtığı olağanüstü bir dönem. Covid-19 pandemi süreci hepimize bu dönemin ne kadar önemli olduğunu, işbirlikleri sayesinde sorunların üstesinden ne kadar kolayca gelebileceğimizi göstermesi bakımından çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı aslında. Bize düşüyor tabii. Bundan ders çıkarırız, işbirliklerini güçlendiririz. Karşılıklı ilkelerimiz doğrultusunda daha fazla verimli her alanda nasıl olabiliriz üzerine kafa yorabiliriz ya da sınırları daha da güçlendirir, duvarları örer, farklı dünyalara yönlenebiliriz. Bir seçim aslında bu. Ve bu Covid-19 bize şunu gösterdi ki bu seçimi işbirliğinden yana kullanırsak çok farklı başarıları da beraberinde getirecek. Bir kez her şeyden önce küresel iklim değişikliği var. Küresel iklim değişikliğinin ötesinde küresel iklim krizi var ve kaynakların aslında tükenir olduğunu Covid-19 süreci, bu pandemi süreci bize çok çarpıcı bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla kaynakları verimli nasıl kullanabiliriz? Gıda besin zincirinin tepesinde değildir insanoğlu. İnsanoğlu gezegenin efendisi değil, ekosistemin bir parçası. Dolayısıyla kaynakların adil bir şekilde kullanılması, kaynakların tükenir olmaktan çıkarılması ve ekosistemin temel kaidelerine ve kurallarına dayalı olarak ahlaki bir tüketim bilincinin geliştirilmesi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklaşa geliştirilen projelerin temel niteliklerinden bir tanesi. Benim önümdeki şu andaki ilk proje Karadeniz kıyılarıyla alakalı ve balıkçılıkla alakalı. Çünkü balıkçılık özellikle Türkiye'de son yıllarda hem yani aşırı avlanma, hem ekosistemin giderek yaşamlara daha az şans tanıyan bir duruma gelmesiyle birlikte daha akılcı çözümleri de zorunlu kıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği balıkçı kooperatiflerinin işbirliği gelişiyor ve bu çok önemli. Kooperatifçilik kavramı çok önemli, çünkü bu işbirliğinde kooperatiflerin geliştirilmesiyle sürdürülebilir kaynakların da aslında bize gelecekte çok daha iyi bir imtihan sunacağının da umut verici göstergesi. Sözü önce Sivil Toplum Diyaloğu programının desteğiyle iki farklı projeyi aynı anda yürüten ve İtalya'da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu ki Avrupa Birliği'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi bence KOBİ'ler, ikincisi de sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlarının getirdiği projeler, estirdiği heyecan ve toplumsal katılımcılığın yaratacağı olağanüstü ivmelenmeyle hiç beklemediğimiz zamanlarda çok çarpıcı sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi İtalya'dan, Helios'tan Gabriele bir söz vermek istiyorum. Çünkü programın 4. döneminde bunun ismi balıkçılıkta Türkiye ve Avrupa Birliği Diyaloğu
Güçleniyor projesi, Rize ili deniz ürünleri avcıları üreticileri birlikte bir çalışma yürüttüler ve bu çalışmanın sonucunda da 5. dönemde Karadeniz kıyıları ve Türk kooperatiflerinin, balıkçı kooperatiflerinde işbirliğiyle gelişiyor projesi ortaklaşa bir çalışma başlattı. Karadeniz Bilim, Teknoloji ve Kültür Derneği ile birlikte bu çalışmayı yürüttünüz Gabriel. Projelere başvurma fikrinin nasıl doğduğunu sorsam nasıl bir cevap alırım? Yeah, okay, thanks, and thanks so much for the invitation. Good evening, everybody. Good evening. For responding to your question, let me just mention that Alieus, my organization, is the NGO for international cooperation of the Italian cooperative movement, so that creating connection between Italian cooperatives, including the fishery sector, and cooperatives from third countries, as in Turkey, where the cooperative movement is rising, even in innovative sector, is really at the core of our mission. In this case, in particular, the background starts back in 2012, when we were also involved in a CSD2 project. In that case, it was in this area of CNOP, and Professor Dalgic, who is here with us, was an expert there, and learned about the Italian fishery cooperative experience, and raised some concerns about the problems of the fishery sector in Rize, and wonder whether there was opportunity for sharing experience to face together between the cooperatives some of the common problems they have. From there we started. The main problem from where we started was mainly on the organization between the fishermen. So either as cooperative or producers organization. From one project we followed up with the other, raising new concerns, new problems, trying to addressing new challenges, and of course adopting also an approach that is not done for one-off initiative, but rather for long-term relationships, considering that Italian cooperative together with the Turkish cooperative are together in the international cooperative alliances, so that we are committed for continuing the cooperation long-term. That's also the reason why soon there will be 2 more projects starting, one specific for Rize, again for supporting the cooperative sector, and the other one at national level, also with the National Union of Cooperative. This is more or less how it came out. Şimdi aslında o kadar olağanüstü bir vurgu ki yaptığı, Gabriel'e ben burada çok teşekkür ediyorum gerçekten. Farklı ülkelerden çok farklı tabii ki tecrübeler var. Her ülkenin kendine ait sorunları var. Her ülkenin kendisinin çözdüğü ve akıl ürettiği çok önemli konular var. Bunların paylaşılması demek aslında zaman kaybının da önlenmesi demek, ama bir bakımdan da yani gittikçe tükenen doğal kaynakların korunması bakımından bu işbirlikleri bize çok daha kısa zamanda çözüm odaklı formüller de sunuyor. Bence en çarpıcı tarafı bu. Dolayısıyla Karadeniz Bilim, Teknoloji ve Kültür Derneği Proje Koordinatörü Göktuğ Dalkılıç'a da sormak isterim burada. Özellikle bu işbirliği nasıl bir ivme, aslına bakarsanız ivmeden daha iyi bir kelime arıyorum burada. Nasıl bir heyecan yarattı ki bu kadar başarılı sonuçlar alınabildi? Yani sivil toplum diyaloğu kapsamında farklı ortaklarla yürüttüğünüz bütün projeler kapsamında öğrendiğiniz çarpıcı şeyler varsa bize paylaşabilir misiniz bizle? Yani derneğe mesela ne kattı? Bundan bizim çıkaracağımız dersler ve ilhamlar olabilir mi acaba? Evet, iyi akşamlar diliyorum Cem Bey. İyi akşamlar. Size ve katılanlara, bizleri dinleyen herkese iyi akşamlar. Şimdi şöyle, biz Gabriel'in de bahsettiği gibi 2012 yılına dayanıyor. Sinop'ta yapılan Sivil Toplum Diyaloğu 2 kapsamındaki bir projede ben bir uzman olarak çalışıyordum. İtalya'dan bir uzman, Halius'un bir uzmanı da orada bulunuyordu ve ben orada kendileriyle diyalog kurma şansım oldu. Şöyle bir şey, ben üniversitede Rize'deki Su Ürünleri Fakültesi'nde profesör olarak profesyonel hayatımı devam ettiriyorum. Yani üniversite hocasıyım.
Şimdi zaman zaman biz balıkçılarla toplantılar düzenliyoruz. Toplantılarda da genelde işte balıkçıların ilgisini çekebilmek için ikramlarda bulunuyoruz. Yemek ikramlarında bulunuyoruz. Yani o ikramlardan bir tanesinde öğlen vaktiydi. Bir balıkçı denizden gelmiş. Belli ki sabahleyin saat 5'lerde 6'larda denize çıkmış, yorgun, argın, yemek yemek için. Benim yanıma doğru yaklaştı. Abi dedi, ne var burada dedi. Yemek var dedim, buyurun falan. Ben de yanında çay içiyordum. Dedi ki abi dedi, ne anlatıyorsunuz burada? İşte dedik böyle biz kooperatif üniversiteden geliyoruz. İşte böyle balıkçılık falan, işleme, bu tip şeylerden bahsediyoruz falan. Abi dedi, bana bir anlatabilir misin dedi. Benim balığım, tuttuğum mezgit balığım hem yazın hem kışın nasıl 2,5 lira ediyor? Ben anlayamadım soruyu. Nasıl dedim 2,5 lira? Çünkü tezgahta kışın 6 lira 7 lira olan mezgiti yazın işte 10 liraya 15 liraya satın alıyoruz biz. Nasıl 2,5 lira dedim. Dedi ki abi biz böyle toptancılara böyle 2,5 liradan satıyoruz mezgiti falan. Sen dedim kooperatif üyesi değil misin? Kooperatif üyesiyim abi dedi. Dedim yani hiç böyle bir saza bir eğitim vesaire verilmedi mi bu konuyla ilgili? Yani kooperatif olarak tuttuğunuz balıkları hep beraber satmayı falan düşünmediniz mi? Yok abi hiç öyle bir şey olmadı dedim. İşte bunun üzerine ciddi bir problem olduğunu ben bahsettim ve İtalyanların kooperatifçilik açısından tarihsel süreçte çok ciddi tecrübeleri olduklarını biliyorum ve proje fikirleri ortaya çıkmaya başladı. Göktuğ Bey, aslında yani Şimdi İtalya'nın İtalya'nın tecrübesini de karşılaştırma şansınız olmuştur tabii çok yakından. Ben sizin kişisel görüşlerinizi merak ediyorum. Mesela kooperatifçilik kavramına Türkiye'de hala var olan bu büyük soğukluk ya da antipati giderilebilecek gibi mi? Yani kooperatifler uzun bir süre boyunca Türkiye'de aslında çok da iyi bir imaja sahip değildi. Tarihten gelen de bunun birçok sebepleri vardır elbette ama kooperatifler olmazsa kısa zamanda örgütlü bir, kolektif bir başarıdan da söz etmek mümkün gözükmüyor. Nedir kişisel görüşleriniz? Çok haklısınız. Yani kooperatiflerde çok ciddi bir güven sorunu var. Yani bu güven sorununun aşılması lazım. Yani kooperatifliğe seneler senesi sizin de söylediğiniz gibi tarihten gelen süreçte yöneticiler pek de uygun olmayan şekilde yönetmişler. Çok doğru olmayan şekilde yönetmişler kooperatifleri. Yani biz bu konuyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani balıkçılık, tarımsal üretim kooperatifleri üzerinde çalışmalarımız var. Sivil Toplum Diyaloğu 6 kapsamında da yine kooperatiflerin tekrar iyi bir şekilde geliştirilebilmesi, kurumsal yapıların arttırılabilmesi için sadece tarımsal kooperatifler değil, ticari kooperatiflerin de bölgemizdeki ticari kooperatiflerin de bölgesel birliktelikler kurarak lobi faaliyetlerinin yapabilmeleri ve kurumsal kapasitelerinin tam olarak yerine oturabilmesi için bir proje teklifimiz daha oldu. Yani Türkiye'de gerçekten bir güven sorunu var ve bunu aşmakta zorlanıyor bireysel kooperatif üyeleri. Bunun üzerine çalışıyoruz. Tabii ki alacağımız daha çok yol var Cem Bey, ama bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz, vazgeçmiyoruz. Biz örneğin yaptığımız bir çalışmanın ardından Doğu Karadeniz'de, bunlar Ege'de ve Akdeniz'de var ancak Doğu Karadeniz'de çok örneği yok. Kooperatifimizin bir tanesi balıkçıların yakalamış olduğu balığı direktman satışa geçti. Restoranlar ve sivil kişilerin gelip katılabildiği mezat ortamı oluştu ve balıkçının 5 liraya 6 liraya sattığı balıklar kilogram fiyatları hemen daha ilk birkaç mezat sonra 4'e 5'e katlamaya başladı. Tabii insanlar parayı gördükçe balıkların daha fazla kooperatife vermeye başladı. Harika. Ve birbirlerini takip etmeye başladılar. Bu sayede işte başka yerde satmasın diye, yani direktman tüketiciye vermesin diye balıkçıları kendi üyeleri aralarında bir kontrol mekanizması oluştu. Yani bunlar güzel örnekler. Devamında gelmesini isteriz. Tabii ki kesinlikle evet, stokların son cümlenizi korunması alayım. açısından da son derece
Tabii ki. Biz de aynı zamanda balıkçılık turizmiyle ilgili de çalışmalar yaptık. Belki o konuda da Gabriel devam Evet, edebilir. Yaptığımız Gabriel'den de çalışmalardan söz o da alacağım. biraz bahsedebilir. Göktuğ Bey çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür katılımınız ediyorum için. Gabriel fırsatı verdiğiniz özellikle için. Sağ sordum olun. bu soruyu. Sağ olun. Türkiye'deki yani genel sorunun acaba bir benzeri de İtalya'da var mı diye. Göktuğ Bey'in söyleyeceklerine çok kısa böyle 1 dakika içinde toparlayabilecek bir cevap rica ederim Gabriel senden. Absolutely, the problem are very similar, and that's one of the good part of the civil society dialogue. Really, to make the civil society actors speak directly between them. It was a pity we could yet to cancel the study visit this year, but for the previous project we added, and it's amazing how the project one next to the other. At the beginning, you are there and trying to make interpretation to help the dialogue. Then they just speak between themselves, even if they speak completely different languages. They understand each other. They look together at the same picture of the vessels, understand the similar problem. But just to conclude, let me say that they can also see the perspective of potential synergy for future business alliances, especially when they are starting a process of diversification of the income in sources like tourism and similar, and making use of very innovative solution as the collaborative digital platform that nowadays more and more are developing. Absolutely. Today it's more and more developing. Thank you so much for your contribution. Yani şimdi baktığımızda aslında sivil toplum diyaloğunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu yayında görmüş olduk. İtalya'daki bu sivil toplum örgütünün önemli isimlerinden Helius'tan Gabriel Verginelli bizlere İtalya'daki durumu çok net ve bence çok ilham verici bir şekilde açıklamış oldu. Şimdi benim özellikle ilgi alanımın konulardan bir tanesi KOBİ'ler. Yani bu Avrupa Birliği ile ikili aslında temaslarda ve işbirliklerinde sıklıkla gündeme gelen bir aslına bakarsanız başlık bu KOBİ'ler. Gümrük Birliği'nin özellikle KOBİ'lerin rekabetçiliğini ve adil ticaret gücünü yükseltme hedefiyle güncellenmesi projesiyle bu seferki başlık isimlendirilmiş durumda ama KOBİ'leri aslında şöyle bir düşündüğümüzde bir kez her şeyden önce istihdam. Biz şimdi bu toplantıyı fiziksel değil, yani yarı fiziksel aslında yarı da online yapıyoruz. Covid hayatımızı değiştirecek. Hayatımızı değiştirirken insanların aklındaki en önemli mesele istihdam. Ben işimi kaybedecek miyim? KOBİ'ler acaba bunun karşısında formüller geliştirebilir mi? İkincisi KOBİ'lerin en büyük avantajı teknolojik yeniliklere yatkınlığı ve bana kalırsa az yatırımla çok üretimle KOBİ'ler hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çok önemli yapılar. Bir kez ekonomik dalgalanmalar bundan sonra sıklıkla olacak. Ekonomik dalgalanmaları da absorbe etmesi bakımından da KOBİ'ler çok önemli bir yer kaplıyor. Şimdi baktığımız zaman aslında bütün bu meselenin odağında Türkiye'deki KOBİ'lerin gücünü arttırmanın ve Avrupa Birliği projelerinden yararlanmanın ve projelerinden demek istediğim aslında şu. Avrupa Birliği'nin tecrübelerinden yararlanması Türkiye için çok önemli. Yani bir kez iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, balıkçılık, taşımacılık politikası, sosyal politika, istihdam, bütün bunların hepsinde aslında benim görebildiğim kadarıyla başlıklar var. Ama Türk Konfet'ten proje koordinatörü Erhan Bey'e bir söz vereyim önce. Fiziksel olarak tek birlikte olduğum bunca PCR testinden, Covid testinden sonra beraber gayet sağlam ve virüs olmadan çıktığımız, baş başa bir arada olma şansını yakaladığımız Erhan Bey'le şimdi KOBİ'ler için Gümrük Birliği projesini hayata geçiren bir başlık. Evet. Tam olarak neyi aslında amaçladınız? Çalışma nasıl gitti? Tabii. Az önce bahsettiğiniz bütün bu konularda KOBİ'lerin bilgi sahibi olmaları nispeten zor. Yani baktığınız zaman KOBİ'ler sayıca Türkiye'deki ekonominin %99'unu sayıca oluşturuyorlar. İstihdamın %70 ve üzerine oluşturuyorlar. Fakat baktığınız zaman bunların büyük bir çoğunluğu küçük, mikro, orta işletmeler. Büyük işletmeler nispeten sayıca az ve bak bu mikro ve küçük işletmelerin
bu konularda bilgi üretmeleri çok zor. Yani bunu şöyle tanımlıyoruz. KOBİ'ler için bilgi sahibi olmak aslında çok pahalı. Bizim yola çıkarkenki hedefimiz Gümrük Birliği'nin güncellenmesini iş insanlarının, KOBİ'lerin gündeminde tutmak. Daha iyi nasıl faydalanabilirler, ihracatı nasıl artırabilirler, ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabilirler? Bunu araştırarak yola çıktık. Tabii gündemden çok etkilenen bir konu. Avrupa Birliği ile diyalog içerisinde yürütmemiz gereken bir konuydu. Paydaşımız da bu anlamda bize çok destek oldu. Bir kez paydaşınız Slovakya'dan. Doğru. Yani Slovakya'nın Avrupa Birliği tecrübesi aslında görece olarak yeni. Slovakya'dan yani sizin muadiliniz olan bir PAS zannediyorum. Doğru. Bir yapıyla beraber olmak size en çok ne kazandırdı? Neyi gördünüz en çok? Doğru. Değerli dostum Erik de bahsedecektir. Biz yola çıkarken aslında biraz yıldızların eşleştiğini gördük. Bazen işbirlikleriyle yola çıkarken riskler olduğunu gözetirsiniz. Fakat PAS'la bizim işbirliğimiz olumlu geçti diyebilirim. Yola çıkarken burada meritokratik referanslar biliyorsunuz iş dünyasında çok önemlidir. Bunları kullandık. Geçmiş proje tecrübesi, kurumdaki bilgi birikimi işbirliğimizde çok olumlu işbirliklerine yol açtı. Aynı zamanda iki kurumun da Brüksel'de temsilciliğinin bulunması hem Türkonfed'in hem PAS'ın hazırladığımız içeriğin, toplantıların, çıktıların aynı zamanda Brüksel'de konuşulmasını sağladı. Savunuculuk anlamında diyaloğun devam etmesini sağladı. Diğer yandan ilişkilerin sıcak olduğu bir dönemdi. Yani Slovakya-Türkiye ilişkileri çok iyi bir durumdaydı. Dolayısıyla siyasi gündemden bağımsız olarak işin mutfağında, teknik kısmında daha fazla nasıl katma değer sağlayabiliriz? Bunu yapıcı bir şekilde çok rahat çalışabildik. Yani aslında Gümrük Birliği'nin sağladığı avantajları gerçekten bir avantaja döndürme çalışması ve azmi bu diye Doğru. özetleyebiliriz. Tabii ki tam bu noktada aslında bir yandan da doğru soru neden PAS? Aynı zamanda neden Slovakya? Geriye dönüp şunu kontrol edebildik. Slovakya 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi oldu. Türkiye'de bu yolculukta ilerliyor. Şunu gözlemleme şansımız oldu. Türkiye bu yolculukta şu anda ne durumda? Potansiyeli nedir? Üye olduğunda nasıl bir sıçrama yapabilir? Çünkü önünde Slovakya gibi bir örnek var. Slovakya'da 2004 öncesinde çok ciddi bir gelişme kaydederek 2004'teki üyelikle bu gelişimi katlayarak arttırdı. Dolayısıyla biz burada Türkiye'deki sektörlerin önüne aslında bir yol haritası sunma imkanı, bir etki analizi yapma imkanını elde ettik. Şimdi hemen o zaman proje ortağına bir dönelim. Erik Zedeli, şimdi PAS aslında tam karşılığı olabilir. Slovakya'nın bütün bu tecrübesinden faydalanma açısından soru sorduğum zaman Erhan Bey'in gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Dolayısıyla son derece iyi bir işbirliği gerçekleşmiş olduğunu anlıyoruz. Yani siz aslında kendi tecrübenizle Slovakya'da Türkiye'ye baktığınız zaman hangi avantajları, hangi dezavantajları gördünüz? Yorumunuzu merak ettim. Erik'e soralım bu soruyu da. Yeah, hi, good afternoon, everyone, and good evening. So, as Erhan presented, I'm speaking on behalf of the Business Alliance of Slovakia, which is a local association that has been working for many, many years on improvement of local business environment, commenting government and parliament proposals, and is present in the media almost every week, commenting on the current legislation. This project has taught us a lot about the customs union and about the Slovak-Turkish trade and the challenges for SMEs. And actually, we were really nicely surprised that even given the small size of the Slovak economy, there is a vibrant Turkish business community. And this was also proven by the local workshop we have done, where we invited the experts on Turkey. During the pandemic process, is it still still the valid projection that it's a vibrant technology and vibrant sector in Turkey?
It definitely is, and we can see a lot of potential for cooperation, even as the tech sector is growing in Slovakia, and we have many new companies that want to expand abroad, and I think Turkey is a great market to go to, given its size. Eric, thank you so much for the participation, actually. We are approaching the closure. Thank you so much for all the effort you have done. Çünkü gerçekten önemli bir proje, ortak çalışma ve politikalara yönelik ülke raporlarının yayınlandığını görüyorum. Türkiye ve Slovakya'da toplam 16 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte birebir görüşmeler yapılmış. 16 ayrı ziyaret hiç azımsanacak bir şey değil. Ülke ve araştırma raporlarına da bunlar girmiş durumda ve İstanbul ve Bratislava'da yuvarlak masa toplantılarıyla bütün bu geleceğe yönelik işbirlikleri de iyice mühürlenmiş oldu. Erhan Bey, son birkaç tane cümleniz varsa onu da alayım. Ben bu şeyi kapatacağım artık, bu sayfayı. Tabii ki az önce Göktuğ Bey samimiyetle paylaştı bir tecrübesini. Ben de paylaşmak isterim. Biz yola çıktığımız zaman bir platform hedefimiz vardı. Yani bu çıkacak raporlarda aslında sektörün liderleriyle görüşürken en alt seviyedeki küçük işletmelerin de, mikro işletmelerin de söz sahibi olmasını istedik. Bir platform kurduk ve görüş alalım diye. Online olarak, pandemi de yok. Tabii farklı kanallar var. Bu görüşleri toplamak çok zor. Bir 3-4 ay platformu kurduktan sonra bekledik. Görüşler gelmiyor. Sıfır Ne yorum oluyor var. acaba dediniz? Yani bir söz vardır, Türk insanının aklı gözündedir diye. Bu işletmeler için kesinlikle çok geçerli. Anadolu'da böyleyse Avrupa'da da böyle. Aslında insan olarak bu anlamda çok benzeriz. Bunu sıfırdan 10.000'e nasıl çıkarttık? 100.000 işletme bunu nasıl gördü? 10.000 yorum nasıl aldık? Sahaya çıkarak, dokunarak, insanları dinleyerek çalışma ziyaretleri, büyük toplantılar, saha ziyaretleri, workshoplar, yuvarlak masalar ancak bu şekilde oldu. Yani yola çıkarken böyle acaba nasıl gidiyoruz derken sonrasında bir anlamda böyle hem Avrupa Birliği'nden hem Türkiye'den büyük seviye açıklamalar bizi çok motive etti. Sahaya çıkarak, dokunarak da hedefimize ulaştık. Çok çok teşekkürler ve tebrikler. Çok sağ Kolay olun. bir iş başarmadınız aslında. Müthiş bir diyaloğu da başarıyla sonuçlandırdınız. Ülke ekonomisine katkı konusunda çok da ciddi bence tecrübeler edindiniz. Bence en önemli sonuç da bu olsa gerek. Geleceğe yeni köprüler döşedi. Ümit ederiz öyle olmuştur. Biz de projeyi destekledikleri için Sivil Toplum Diyaloğu'na, AB Başkanlığı'na teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi aslında bir konu daha var. Şimdi Avrupa Birliği bir kez her şeyden önce yine pandemiden bahsedeyim. Çünkü pandeminin yarattığı etkiyi bugünden yarına elimine edemeyeceğiz. Yenilikçi çözümlere ihtiyacımız var. Yani tüketim modelimizden düşünme modelimize, yani görebildiğim kadarıyla eğitim modelimizden bütün hayatın içindeki çevre politikalarından kadın haklarına kadar her türlü düşünceyi yeniden gözden geçirmemiz ve yeni bir anlayışı edinmemize ihtiyaç var. Yoksa pandemi bugün geçecek, öteki pandemi çıkacak ve biz bundan baş edemeyeceğiz. Şimdi büyük bir iklim krizi var. Dolayısıyla iklim politikalarında yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. Yani şunu gördük ki dünyanın kaynakları tükenebilir ve bu tükenmek üzere olan kaynakları korumak için harekete geçmek ve uluslararası işbirliğiyle birlikte aslında beraber ortaklaşa hareket etmenin yollarını bulmamız lazım. Avrupa Birliği düşük karbon politikası bunun için çok önemli. Donald Trump böyle şeyler safsata demişti ve dolayısıyla üretim mekanizmalarındaki karbon salınımını biraz daha kontrol altına almak için gerekli politikaları elinin tersiyle itmiş. Paris Anlaşması'ndan da Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkarmıştı. Ama bu sorumsuz politikalar Avrupa Birliği'nde ne mutlu ki aslında karşılık bulmadı. Çok önemli. Sivil Toplum Diyaloğu programı hibe destekleri sadece Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği potansiyel aday ülkelerindeki sivil toplumun da bence ne kadar aktif olduğunu ve işbirliğine açık olduğunu göstermesi bakımından bütün ortaklıklara açık bir yapısı var. Bunu ben de öğrendim ve çok hoşuma gitti gerçekten. Mesela Bosna Hersek'ten South Eastern European Change Network Vakfı'nın programın 5. dönemi kapsamında elimdeki notlara bakıyorum. Ortakları Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TEPAV ve Belçika'dan Climate Action Network Europe'la birlikte yürüttüğü
Türkiye 2050 hesaplayıcısı. Şimdi bunlar çok karmaşık başlıklar aslında. Burada bir eleştirim var. Allah aşkınıza şu başlıkları biraz daha basitleştirin, biraz daha insanileştirin ki biz bunları topluma anlatmakta gazeteciler olarak zorluk çekmeyelim. Avrupa Birliği düşük karbon politikası aracının uygulanması yoluyla iklim politikası diyaloğunun geliştirilmesi projesi. Projenin ismi bu. Çok uzun bir ismi var ama çok manalı bir içeriği var. Neden? Düşük karbon politikası bir an evvel hayata ve yürürlüğe geçmedi. Dünyanın artık daha fazla kirletilmeye, daha fazla ısınmaya tahammülü kalmadı. Dolayısıyla daha yaşanabilir bir dünya kurmak zorundayız. Şimdi sözü projenin koordinatör faydalanıcısı aslında kısa adıyla SEE ChangeNet'ten Garrett'a vermek istiyorum. Garrett Patrick Kelly. Bence hem iklim politikası hem de Avrupa Birliği düşük karbon politikasında bu işbirliğinin yarattığı bir heyecan dalgası ve bir sonuç perspektifi var. Görüşlerini merak ederim. Beni duyabiliyor musun Garrett? I can hear you, yes? Proje ortağınızla birlikte Hello. Türkiye'de Climate Action Network Europe Belçika'da faaliyet gösteren kendi alanındaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. İşbirliğinizin sonuçlarını özellikle senin perspektifinden Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğu açısından değerlendirmeni rica etsem nasıl bir yorum yapmış olursun? Sure. Good evening from Sarajevo to start with. You had so many questions there in one sentence, I didn't know where to start. But let me start with a simple one. Why did we start making an energy model for Southeast Europe, for all of the Balkans, in fact? We were looking at NGOs who were protesting about energy projects, and they were always protesting near the end when the project was almost finally ready to go on site. And then we were having business leaders and politicians saying, you know, why are you against development? Why don't you think about the jobs? You think we can all live in nature? And we saw that there was no agreement on the facts. They did not have some common ground around which they could decide what would be an alternative, how much would it cost. And we looked across the European Union, and ironically, we found that the British, under Cameron's government, through Cambridge University, through a guy called Professor Mackay, had come to the same conclusion. They had maybe 50 different models for engineers, for experts. They had no model which an ordinary person could look at and say, if I increase wind power by 10% and reduce coal power by 30%, this is what will happen. This is how much cleaner my air will be. And this is how much it will cost and how long it will take to do. And we said we should build a model like that for Southeast Europe. We did that. We were accepted in every country in the region, usually with the Minister of Economy, and we agreed on the data with them. And it was at the very end of the project, when it was closing, we were in Macedonia, in Skopje, in the capital, and a very polite gentleman, who I subsequently found out was called Bülent Özcan, who's in charge of all of this now, came up to me at my stand and said, what does your model do? We explained to him what it did, and he said, I'd like to see if we could do that in Turkey. And that was the genesis of the idea of coming to Turkey. And we had been trying for 3 years, I think, to do things with TEPAV together. And this was the birth of the beginning of that project. That's how it started. And it's basically a model for policymakers that, like a video game, allows you to see what will happen if you make different choices over the next 10 years or 20 years. Or the next 10 or 20 years. This is excellent. Regarding the legal framework, sir, what have you done under your project to evaluate the current legal framework in the field of climate and energy in Turkey? And in the project, of course, the relevant data or accessibility? So, like a good journalist, I'm going to answer your question with another question. No. What is the First question? of all, we published decarbonization. We published the decarbonization of Turkey's economy
it's long-term strategy and immediate challenges. It's available on our website, on TEPAV's website. So you can read there a very complex set of interactions between policy and legal framework and comparisons between EU situation and the situation in Turkey. But there is a much more fundamental issue going on here, and it's the paradox of climate change. And I will explain it to you like this. If I'm standing on the footpath and I see a truck coming down the road, or you are there, and a child runs out, you know that you will go in the road and you will stop that truck, right? 7-year-old child running between the cars, you're going to stop the truck. The child runs across the road, goes and plays in the park. The problem with climate change, it's that truck coming down the road, all of the loss of vegetation, all of the reduction in water. I mean, the destruction of water for Turkey will be so serious for the agriculture sector. And then you will have all these issues with rising water. And this is your truck. The truck is coming down the road. The child is 7, and you are standing here. The child is going to run out onto that road and be hit by that truck in 30 years' time. Right. That truck is climate change, 2050. So you have to act now to stop a truck that will do damage to a generation that you might not even be alive for. This is the challenge. The challenge is not the legal and operational framework. The challenge is that people think, okay, climate change, yeah, okay, but I have my reasons why I can't do that now. And I think that is where the dialogue needs to lie. It's in front of my door. It is that important. It's not even a climate change now. It's climate crisis. In that regard, what is the importance of climate? What is the importance of your cooperation, actually, with regards to civil society dialogue between Turkey and European Union? What can you emphasize, finally, the importance of this cooperation for us? Absolutely. We wanted to go and talk to the people in the field. We went to Izmir, Çanakkale, we went to Adna, we went to Zonguldak, we went to Sinop. Of course, we were in Ankara. Of course, we were in Istanbul. And we didn't just meet the business associations and people at the ministries. We also went out into the field to meet the local civil society partners and discuss with them the challenges they are having, the opportunities that they see. And we were trying to persuade them that if they built a model like this, it would greatly help them with dialogue to have a shared future. And part of the project was to bring the people that we met in the field to Brussels. And at the same time in Brussels, we were making a presentation of the model that we had built with Climate Research Institute from Potsdam, Imperial College London, TU Delft. All these were our partners, and we were presenting that in the European Parliament. And it was at a time when they were deciding whether they were going to have a 55% reduction in emissions by 2030. That's a lot. So they're going to reduce half of all the emissions in European society in 10 years. And they wanted to know, could they do it? What were the pathways? So we had centre-right, centre-left Greens all together in a room, asking us questions about the model, surrounded by about 20 people from Turkey who were from academia and civil society. And of course, it was a great example of a living tool being used in a very powerful political setting and creating a dialogue. And we were very pleased that all our Turkish friends were able to come and see that, as well as meeting with NGOs and business partners. And perhaps the most salutary part of the trip, or if that was the carrot, this was the stick, we also met with the Commission's neighbourhood group. Right. And there was a lot of very good questions asked. The main question that they asked was, what's the impact going to be of your increasing climate ambition in Europe on Turkey? And the answer was carbon tax on our border. And that gave our partners in Turkey the idea that even if they don't increase the ambition for other reasons, they should increase it for business competitive reasons. Yes. Because the more they can reduce their emissions, the greener their products are, the less carbon taxation there will be on them crossing into the European market, the European Union market. So I think from that point of view, the linkage between our Turkish partners and Europe was important.
It is extremely important and it was an excellent answer. Thank you so much, sir. Yani vaktimiz keşke biraz daha uzun olsaydı da buna devam edebilseydik. Ama artık vaktimiz çok daraldı ve kapatmak zorundayım. Ama benim görebildiğim kadarıyla yani şimdi bizim bugünkü toplantıda özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliklerinin hele hele böyle bir dönemde işbirliklerinin son derece yakından anlaşıldığı pandemi sürecinde çok daha önem ve anlam arz ettiğini düşünüyorum. Türkiye 2050 hesaplayıcısı Avrupa Birliği düşük karbon politikası aracının uygulanması yoluyla iklim politikası diyaloğunun geliştirilmesi, yani kısaca daha fazla dünyayı kirletemeyiz, daha fazla karbon salamayız, daha fazla karbon ayak izi bırakamayız. Bunun için ortak çözümler üretmeliyiz çalışmasının son derece çarpıcı sonuçlarını izlediniz. Erhan Bey'le biraz önce KOBİ'leri konuştuk. KOBİ'ler her şeyden önce istihdam demek. Bundan sonra bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Covid-20 gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Önemli olan istihdamın devamının sağlanabilmesi. Hele hele Türkiye gibi genç nüfusuyla övünen bir ülkede KOBİ'lerin desteklenmesi ve Avrupa Birliği KOBİ'lerinin geçirdiği bütün evrelerden mümkün olduğunca faydalanması bence son derece çarpıcı ve elzem sonuçlar bizim için önemli sonuçlar içeriyor. Bu başlığı da son derece önemsiyorum. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin KOBİ'lerin rekabetçiliğini, ki rekabetçilik en önemli kavram bundan sonra olacak, adil ticaret gücünü yükseltme hedefiyle güncellenmesi, yani ahlaklı ticaretin, yasalara uygun ticaretin ve istihdam getirici projelerin ortaya çıkması bakımından çok önemli çalışmalara imza attı bence de bu. Ve en önemlisi de kaynakların tükenmesi meselesinde denizlerimiz. O kadar avcılığı abarttık ve o kadar kaynaklarımızı yağmaladık ki balık türleri tükendi, Marmara'da tükendi, Türkiye'de Akdeniz'de hele korkunç bir yağmalama var ve Karadeniz'deki balıkçılıkta alarm zilleri çalmaya başladığından Karadeniz kıyıları Avrupa Birliği balıkçı kooperatiflerinin işbirliğiyle geliştirilmesi için bir başlık açıldı ve böylece kooperatiflerin hayatımıza girmesi sağlanmış oldu. Kooperatifler Avrupa Birliği ülkeleri için de son derece önemli ve Türkiye'nin de yeni tanıştığı bir kavram ama bundan sonra vazgeçemeyeceği bir kavram gerçekten. Ben bu daveti yaptığı için Avrupa Birliği Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce diyalog yolunun açılması, diyalogla birlikte çözümlerin ve sorunların bence en kısa zamanda hayatımıza nüfuz etmesi dileğiyle herkese sağlıklı, mutlu ve virüssüz bir gelecek temennisiyle iyi akşamlar diliyorum. Ben Cem Seymen, hoşça kalın.